Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için haşhaşlı çörek hazırladım. Umuyorum ki tarifimi beğenirsiniz. Şimdi sizi bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Yarım paket yaş mayayı yoğurma kabıma alıyorum. Eğer instant maya kullanmak isterseniz bir paket kullanabilirsiniz. Üzerine 1 su bardağı ılık süt ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı şeker. Öncelikle biraz karıştırıyorum mayanın erimesi için. İki yumurtanın bir sarısını üzeri için ayırdım. Geri kalanını içine ilave ediyorum. Yumurta da oda sıcaklığında olursa çok daha iyi olur. Karıştırmaya başlıyorum ve şimdi unu ilave etmeye başlayacağım. Ben tam buğday unu kullandım. Siz isterseniz normal un da kullanabilirsiniz tabii ki. Su bardağı ölçüm 200 ml. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Ama siz yine de unu kontrollü eklerseniz çok daha iyi olur. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişebilir. Eğer gramaj ölçülerine göre yapmıyorsanız yine değişir. Bu arada arkadaşlar malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bu aşamada 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Un eklemeyi bitirdikten sonra tereyağını ilave edeceğim. Evet, bu aşamada oda ısısında yumuşamış 50 gram tereyağı ilave ediyorum. Ve tereyağı içinde kaybolana kadar yoğuruyorum. Bakın hamur bu kıvamda olmalı. Biraz ele yapışan yumuşak bir kıvamda. Hamuru toparladıktan sonra yağladığım kabıma aktarıyorum ve burada 1 saat hamuru mayalandıracağım. Bu arada şu kısa hatırlatmamı hemen burada yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve video hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yazarsanız ve tarifimi sevdiklerinize paylaşırsanız çok sevinirim. Hamur mayalanırken ben de iç malzemesini hazırlayacağım. Bunun için 1 su bardağı haşhaş ezmesi kullanıyorum. 1 çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ kullandım, ayçiçek yağı. 2 yemek kaşığı da şeker ekliyorum ve hepsini iyice karıştırıyorum. Haşhaş ezmesi biraz katı kıvamda olduğu için sıvı yağla birlikte onu sos kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Evet, bu arada hamur güzelce kabarmış. Şimdi biraz hamurun havasını aldıktan sonra tezgaha aktaracağım. Tezgaha biraz un serperek hamurumu aktarıyorum. Ve orta kalınlıkta bir hamur açacağım. Bu aşamada koyacağınız kalıbın büyüklüğüne göre açarsanız çok daha iyi olur. Ben baton kek kalıbı kullandığım için onun ölçüsüne göre açmaya çalıştım. Altına ve üstüne biraz un serperek hamuru açmaya başlıyorum. Evet, hamuru bu şekilde açtıktan sonra hazırladığım sosu bütün hamura yayıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir çörek arkadaşlar. Eğer denemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Yapımı hem çok kolay hem çok lezzetli. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle şahane bir çörek oluyor. Haşhaşı güzelce yaydıktan sonra bir küçük kase kadar cevizi biraz iri olacak şekilde doğradım ve onu da her tarafına yayıyorum. Ve alt taraftan başlayarak hamuru rulo şeklinde sarıyorum. Hamuru sardıktan sonra ortasından bu şekilde kesiyorum. Ve iki kenarı birbirinin üstüne gelecek şekilde saç örgüsü gibi şekil veriyorum ve daha sonra kalıbıma yerleştireceğim.
Kalıba yerleştirdikten sonra 20 dakika tepsi mayası için bekletiyorum. Bir yumurta sarısını biraz suyla açtım ve beyaz kalan yerlerine ve üzerine şöyle bir gezdiriyorum. Üzerine yumurta sarısı sürüp sürmemek tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben tercih ediyorum. Çünkü daha güzel kızarıyor ve daha lezzet veriyor. Yumurta sarısını da sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Evet, haşhaşlı çöreğim fırından çıktı. Sizin de gördüğünüz gibi nefis bir şekilde kabarmış. Biraz sıcağı çıktıktan sonra servis tabağıma aktarıyorum. Ve bir dilim sizin için kestim. Bakın, yumuşacık, pamuk gibi gerçekten çok lezzetli bir haşhaşlı çörek oldu. İçi bol haşhaşlı, bol cevizli. Umuyorum ki tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.